Aman Allah'ım! Bu insanlar da kim böyle? Bu mağarada ne yapıyorlar? Niçin buradalar? Peki zaman onlar için nasıl durdu da asırlarca uyuyakaldılar? Bu bir zaman bükülmesi miydi? Nasıl oldu da bedenleri asırlarca hiç çürümedi? Ve bu büyük mucize ilahi kitaplara nasıl yansıdı? Zamanı dize getiren işte o sır. Ashab-ı Kehf. Gizem başlıyor. Az sonra kanalımıza abone olup takipte kalın. Mefatihul Gayb. Hazırsanız rotamızı Mersin'in Tarsus ilçesine çeviriyoruz. Zamanın ötesinde yüzyıllardır dilden dile dolaşan bir efsane. Doğudan batıya tarihin en büyük gizemlerinden biri. 7 uyuyanlar. Kim bu insanlar? Gerçekten yüzlerce yıl bir mağarada uyuya mı kaldılar? Nedir bu işin aslı? Hemen şimdi başlıyoruz. Tarih milattan sonra 250'li yıllar. Roma İmparatorluğu'nun en karanlık, en acımasız dönemi. İmparator Dakyanus gücünü kanıtlamak için herkesten putlara tapmasını istiyor ve bu putlara kurban ayinleri düzenliyor. Bu vaziyette kimse sessiz kalacak değildi ya ve o gençler tek tek ayinler sırasında Dakyanus'a baş kaldırdılar. O yüreklerindeki gizledikleri imanı haykırırcasına Dakyanus'a ve putlara la dediler. Yani hayır dediler. Yani Allah'tan başka ilah yok dediler. Bu imanlı gençler idam edileceklerini bilerekten imanlarını haykırdılar. Peki ne mi oldu bu gençlere? Tabii ki Dakyanus bu gençleri tutuklatarak, işkence yaparak kendisine boyun eğdirmeye çalıştı. Fakat bu imanlı gençler boyun eğmedi. Dakyanus onlara 3 gün mühlet verdi. Hal böyleyken gün geçiyor, işkenceler artıyordu. Olaylar böyle gelişirken bu 7 yürekli genç bir şekilde zindandan kaçmanın yolunu buldular. Fakat nereye kaçacaklardı ki? Görüldükleri yerde ihbar ediliyorlardı. Ölümle burun buruna geliyorlardı. İnançlarından dönmemek için her şeyi göze alıp uzak şehirlere kaçmak istediler. Kaçma esnasında dağda çobanı gördüler. Çoban da onlar gibi tek bir ilaha inanıyordu ve dağları, yolları bilen iyi bir rehberdi. Çoban onlarla gitmek istedi. Ne olur beni yanınıza kabul edin dedi. Onlar da kabul ettiler. Köpeği göndermek istediler fakat köpek gitmek istemedi. Direndi. Aslına bakılırsa bir çoban köpeği sahibine itaat eder. Git derse gider. Ama ve lakin Kıtmir'in gitmesine engel olan ilahi bir kudret vardı. Mecburi bir şekilde çobanın köpeği olan Kıtmir de onlara dahil olmuş oldu. Bunlar tesadüf olabilir mi arkadaşlar? Dikkatimizden kaçan detaylar var. Bu soylu gençler ne yol bilirler ne iz bilirler. Daha da kötüsü ormana girdikleri zaman yırtıcı hayvanlar var. Allahü Teala onlar için hem bir rehber tayin etti hem de yırtıcı hayvanlardan koruyabilecek çoban köpeği Kıtmir'i tayin etti. Bir başka detay, bu gençler dağda aç kalacaklardı. Bu yüzden ölebilirlerdi. Fakat bir çoban dağ ortamında bir şekilde hayatta kalmayı başarır. Çünkü onlar hangi bitki yenir, hangisi zehirli, hangi dağ meyvesi yenir onları iyi bilirler. Bu detayı da kayıtlara geçtikten sonra bakalım bu gençleri nasıl bir macera bekliyor. Evet arkadaşlar, bu gençler çobanı ve köpeği yanlarına aldıktan sonra çobanın rehberliğinde günlerce, aylarca yol yürüdüler. Nihayetinde bir dağdaki mağaraya sığınırlar. Mağaranın ağzında Kıtmir adeta onların bekçiliğini yaparcasına ön ayaklarını koyup bekler. Uzun yol yürüdükleri için, çok yoruldukları için ve dinlenmeleri gerekiyordu. Uyumaları gerekiyordu bir bakıma.
zamanın ve mekanın sahibine sığınarak derin bir uykuya daldılar. Bu derin uyku tarihçilerin anlatımına göre 300 yıl kadar. Bazı çevrelerde 300 artı 9 yıl diye nitelendirilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bu durumu şöyle açıklar. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Bazıları buna 9 yıl daha eklediler. Evet, ayetten de anlaşıldığı üzere demek ki o yıllarda Orta Doğu'da bir takım söylentilerin olduğu, yani 309 yıl olduğunu iddia edenlerin aksine Kur'an-ı Kerim bu rakamın 300 olduğunu işaret ediyor. Konumuza tekrar dönecek olursak, bu 7 uyuyanların asırlar sonra uyandıklarındaki sahne nasıl bir sahneydi, onları nasıl çıkmaza soktu? Evet, bu gençler uyandıklarında kendilerinde tuhaflıklar hissediyorlardı. Çünkü ne kadar uyuduklarını bilemiyorlardı. Ayrıyetten Dakyanus'un içlerine saldığı o korku tazeliğini hala koruyordu. Bu durumdan Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsediyor. Böylece biz aralarında durumlarını soruşturmaları için onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Diğerleri de şöyle dedi. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi sizden birinizi şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyecek daha temiz ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca çok nazik ve tedbirli davransın da konumunuzu hiçbir kimseye sezdirmesin. Ayetleri de hafızamıza kazıdıktan sonra bakalım bu gençler nasıl bir yol takip etmişler. Bu 7 genç aralarında anlaşıp Yemliha'yı elçi olarak seçtiler ve şehre gönderdiler. Yemliha bir casus edasıyla gizlenerek yiyecek almak için en yakın şehre indi. Ancak her şeyin, yani binaların, kıyafetlerin ve inanç sembollerinin tamamen değiştiğini görünce gözlerine inanamadı. O açlıkla bir fırına girip cebindeki gümüş parayı uzattı. Fırıncı parayı görünce şok oldu. Çünkü para 300 yıl öncesine, yani zalim kral Dakyanus dönemine aitti. Halk Yemliha'nın tarihi bir define bulduğunu sanarak etrafını sardı ve onu yaka paça valinin karşısına çıkarttı. Yemliha valiye böyle bir define bulmadığını, paranın kendisinin olduğunu söyleyince bu durumu halk ve vali büyük şaşkınlık içerisinde karşıladı. O zamanki halk ölümden sonra yaşamın olmadığına inanıyordu. Zamanın valisi de bu duruma üzülüyordu. Bunun üzerine 300 yıl kadar önce yaşamış birilerinin aralarına gelmesi bir anlamda yöneticiyi sevindirmişti. Çünkü halka ölümden sonra yaşamın olduğunu kanıtlayabilecekti. Olayı teyit etmek için arşivler açılıp gençlerin kimliği anlaşılınca dönemin dindar kralı ve halkı bunun diriliş mucizesi olduğunu fark edip mağaraya yürüdü. Yemliha önden girip arkadaşlarına durumu anlattı. İçeri giren vali bu mucizeye kendi gözleriyle şahit oldu. Ardından gençler görevlerini tamamlamış olarak tekrar derin, ebedi bir uykuya daldılar. Sıkı durun. Şimdi vereceğim bilgi psikolojinizi bozabilir. Zalim kral Dakyanus'un 7 uyuyanları mağaraya hapis etme yalanı. Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Yüzyıllardır anlatılan Hristiyan efsaneleri ve resmi tarih kayıtları Ashab-ı Kehf'in zalim kral Dakyanus tarafından bir mağaraya kapatıldığını ve girişinin devasa taşlarla örüldüğünü iddia eder. Ancak bu anlatı hem mantıki sınırları zorlar hem de fiziken büyük bir çelişkiyi barındırır. 300 yıl boyunca tamamen mühürlenmiş,
hava ve ışık girmeyen bir mağarada insanların canlı kalması ve uyandıklarında da o devasa kayaları hiçbir alet olmadan içeriden açıp çıkmaları imkansızdır. İşte bu noktada Kur'an-ı Kerim Kehf suresi ile ezberleri bozarak kralların kendi itibarını kurtarmak için yazdırdığı bu tarihi yalanı deşifre eder. Ayetler mağara girişinin aslında tamamen açık olduğunu, içeriye her gün güneş ışığının mükemmel bir açıyla süzüldüğünü ve gençlerin ilahi bir korku perdesiyle korunduğunu bildirir. Fakat Kral Dakyanus'un çakmadan bir mağaranın ağzını taşlarla ördürerek bakın isyan edenlerin sonu budur. Onları duvar örerek canlı canlı gömdük. Yalanını uydurmuş olmasıdır. Halbuki onun tek derdi zedelenmiş itibarını kurtarabilmekti. Yani arkadaşlar ben bu olayı mantıklı bulamadığım için derinlemesine araştırdım. Ancak ilahi kaynak yüzyıllar sonra bu algı operasyonunu yıkarak hakikati ortaya koymuştur. İşte arkadaşlar tarihin en büyük örtbas girişimi. Asırlar sonra böyle bir mucizeyle patlak verdi. Peki bu mucizevi olayın ardından dünya genelinde Ashab-ı Kehf hakkında neler yazıldı, neler çizildi? Dahası yüzyıllardır tartışılan o en büyük gizem, Ashab-ı Kehf'in gerçek mağarası aslında nerede? Tüm bu soruların cevabını tarihteki izleri ve belgeleriyle birlikte bir sonraki videomuzda tek tek inceleyeceğiz. Yeni videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mefatihul Gayb. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.